Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, bugünkü konumuz mezoterapi olsun istiyoruz ama mezoterapinin de birçok tabii uygulama alanları var. Bunlardan bir tanesi de saç. Saç mezoterapisi nedir? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Söylediğiniz gibi mezoterapi benim çok sevdiğim, asrın mucize tedavilerinden birisi kabul ettiğim, her alanda kullanabildiğimiz bir yöntem. Yine saçlı deride de saçın dökülmesi dönemsel olarak olabiliyor biliyorsunuz. Kimyasal etkilerden olabiliyor. Özellikle biz hanımların fön, boya vesaire gibi çok fazla dış etkenlere maruz bıraktığı zamanlar ya da içsel streslerimize bağlı olabiliyor. Bu gibi durumlarda saçın dökülmesini engelleyen, böyle uçları kırık ve cansızken hızlı büyümesine yardımcı olduğu ve beslenerek büyümesine yardımcı olduğu için daha canlı, daha parlak, daha kalın telli saçlara sahip olmamızı sağlayan bir yöntem. Hem kadınlarda hem erkeklerde rahatlıkla kullanabiliyoruz ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu soru çok fazla hastalarımdan da geldiği için acaba biz tamamen saçı dökülmüş, erkek tipi özellikle kellik olan bir sahada mezoterapi yapsak tekrar saçlarımız çıkar mı? O artık mezoterapinin sahası değil. Ama saçın yeni dökülmeye başladığı dönemlerde hormonal sebeplere bağlı bir dökülme yaşıyorsa bile erkekler bu süreçte biraz dökülmeyi yavaşlatmak, elde kalan saçların sağlıklı yoluna devam etmesini sağlamak için kullanılabilir. Dolayısıyla biz saç mezoterapisini dökülmüş bir saçı yerine çıkarmak için ya da hiç saç olmayan bir bölgede saç olsun diye yapmıyoruz. Ama var olan saçların daha sağlıklı ve hızlı uzamasını, daha kalın telli olmasını ve az dökülmesini sağlayabiliyoruz. Peki hocam kaç seans uyguluyorsunuz ve seans aralıkları nedir? Ben genellikle 6 ile 10 seans arasında uygulamayı yapmayı tercih ediyorum. Çünkü saç geç uzayan bir yapı ve saçlı deri altında bazen işte saçı çoğalıyor bazı hastaların. O yüzden de konuya komşu yoluna söylediğinde kel bölgeden de saç çıkar mı? Yani erkek tipi kellikte tabii bahsediyorum bunu. Hissi yaratıyor. Cilt altında bir türlü saçı cildin üzerine itmeye gücü yetmeyen, uyuyan kök dediğimiz kökleri de harekete geçirerek saç teli sayısının da artmasına yardımcı olabilen bir yöntem. 6 seans ile 10 seans arasında yapıyorum. Neden? Çünkü bu süreç uzun bir süreç. Bunu desteklemesi gerekiyor. Seans aralıklarını ilk 6 seans için çoğunlukla haftada bir uygularken 6. seanstan sonraki 2 seansı 15 günde bir, sonraki 2 seansı da ayda bir uygulamayı tercih ediyorum. Böylece uzun süreli bir kontrol de sağlamış oluyorum hastalarımda gidişat üzerinde. Arada sonuçlardan sekme olursa sebebini araştırabilmek için bana zaman tanıyor. Tabii ki saç mezoterapisi uygulamaya başlamadan önce hastanın genel sağlık profilini de görmemiz gerekiyor. Çeşitli eksiklikler, işte demir eksikliği, anemisi özellikle kadınlarda çok yaygın bir şekilde saç dökülmesine sebebiyet verebiliyor. Veya bir takım eksiklikler var mı? Bazı hastalıklar sorgulanabilir, bazı hormonlar bu noktada sorgulanabilir, sorgulanmalı. Eğer böyle bir durum söz konusuysa var olan hastalığın tedavisiyle beraber veya var olan eksiğin yerine konulmasıyla beraber saç mezoterapisi yaparsak hasta elbette ki fayda buluyor. Ama bunlara hiç takılmadan direkt hemen saç mezoterapisi yapmaya başladık. Hastanın başka bir eksikliği var. Atıyorum çok basit, Türkiye'de hemen hemen her kadında dönem dönem görülebilen demir eksikliği anemisi var. Onu yerine koymadık, tedavisini yapmadık, sadece saçı beslemeye çalışıyoruz. Hocam o kadar enteresan ki demir eksikliği anemisi yani söylediğiniz gibi tespit edilse bile ki etsek dahi bu tip hastalara sizin demir eksikliği aneminiz var. Önce demirinizi tamamlamak gerekir. İşte bir 6 haftalık ilaç kullanacaksınız ya da iğne yaptıracaksınız dediğiniz zaman o hasta bir daha gelmez. Gelmiyordu. Ben şöyle yapıyorum, Yani ikisini bir arada yürütüyorum o yüzden. Yani iki tedaviyi bir arada yürütüyorum. Gelmediği gibi
Yani keşke sadece bize gelmemezlik etse. Ay, hiçbir yere gitmiyor Ha, yani. gelmediği İnanmıyor gibi. yani, yönteme inanmıyor. Tedavisinde. Tedavisini yapmıyor. Evet. Ya da gidiyor bir yerde saç mezoterapisi yaptırıyor ama demirini kullanmıyor. En basit Evet. olarak bu. Sonra da işte ben ama yaptırdım hiç fayda görmedim diyor. Aslında sistemden yine fayda görmüş belki ama farkında değil çünkü sorun devam ediyor. O yüzden ben genellikle eğer gerekiyorsa böyle bir tedavi, basit tedavilerle elbette, saç mezoterapisini aynı anda yapmayı tercih ediyorum. Çünkü ikisinin birlikteliği güzel, dramatik bir iyileşme sağlıyor. Bazen de hastada hiçbir sağlık sorunu olmuyor. Belki stresli bir dönem geçirdiği için, belki dış etkenlerin maruziyeti sebebiyle bir dökülme süreci yaşayabiliyor. O zaman da ilk seans itibariyle saç dökülmesinin azaldığını kişi hemen fark ediyor ve çok faydalanıyor yöntemden. Hocam size gelene kadar saçlarından olmuş kişilerden bahsedelim biraz da. Saçlar gitmiş, dökülmüş artık ve tabii ki bu saç ekimine yönleniyorlar. Çünkü siz az önce de bahsettiniz, bu yöntem çok da etkili olmuyor diye. Saç ekimi yaptıran kişiler saç ekimi sonrasında veya o tedavi sürecinde saç mezoterapisi yaptırabilirler mi? Faydasını görür Mutlaka mü? yaptırmalılar. Çünkü saç ekimi yaptığınız zaman siz düşünün ki orada saksıya yeni bir bitki ektiniz. Yani saç bir kökten alınıyor, bir bölgeden diğer bir bölgeye tekrar ekiliyor. Dolayısıyla o ekildiği bölgede sağlıklı ve yeteri kadar besinle büyüyebilmesi için ya PRP ya saç mezoterapisi mutlaka yaptırılmalı ekim sonrasında. Çünkü zaten güçsüzlüğe meyilli bir Tabii. saç. Bir de meyilli bir alan. orada düşünün hani nasıl yeni daha. Orada tutunma, aslında. evet, büyüme, hayatta kalma çabası veren bir kök. Dolayısıyla iyi yapılmış bir ekimde elbette ki köklerin çoğu hayatta kalıyor. Ama saçın yeniden büyümesi için 8-12 aylık bir süreç gerekiyor. Hem bu süreci sağlıklı geçirmesi için saç kökünün hem de kılı bir an önce deri üzerine gönderip var olan saç görüntüsü yaratabilmesi amacıyla mutlaka saç ekimi sonrasında mezoterapi ya da PRP öneriyoruz. Hocam mezoterapi ile PRP'yi kombine ediyor musunuz? Ediyorum çok. Hemen hemen her hastamda. Her hastada mutlaka yapıyoruz. Hemen hemen her hastamda mutlaka PRP yapıyorsam mezoterapi eklerim. Ama mezoterapi yaptığım her hastaya PRP eklemeyebilirim. Hocam, Çünkü bazen çok özür dilerim. Saçın esas ihtiyacı canlı hücreden ziyade o vitaminler oluyor. Çünkü saç mezoterapisi için kullandığımız ürünlerde saçın ihtiyacı olan özel vitamin grubu ve elementler, mineraller var. Bazen o saç kökünün ona daha çok ihtiyacı var. Dolayısıyla bazen hiç PRP eklemeden sadece mezoterapi yaparım. Eğer PRP yapmak niyetindeysem mutlaka saç mezoterapisini eklerim. Zaten şöyle bir şey de var hocam. Yani aktif dönemde, aktif dökülme döneminde saç ekilmemesi gerekir. Ya ekiyoruz neden? Yani ben artık saç ekimi hiç yapmıyorum gibi bir şey ama genç hastalar bunu çok istiyorlar. Çalıştığım dönemlerden hatırlıyorum. Genç, sağlıklı, yakışıklı bir adam ama saçları dökülüyor ve bu onu çok mutsuz ediyor. O seyrelmiş görüntü, saçı istediği modelde tarayamamak onu çok mutsuz ediyor. O zaman kendisine gidişatı açıklamak kaydıyla tabii. Evet. Gereksiz bir beklenti yaratmamak, gidişatı açıklamak, bu aktif dökülme sürecinin devam edeceği, ektiğimiz saçların evet kalıcı olduğunu ama o bölgede dökülmenin durmayacağını anlatıyoruz ve çoğunlukla da tamam diyorlar. Yani ne kadar? Yaklaşık 10 yıl gibi bir süre sonra veya 8 yıl gibi bir süre sonra bir daha bir ekim ihtiyacı hissedebiliyor bu genç insanlar. Ama uzun bir süre. Düşünsenize 28-30 arası, 32 arası saç ekimi yaptığınız bir hasta 40'lı yaşlarına kadar bir şekilde idare edecek. Bu onu çok mutlu ediyor. O şansı ellerinden almamak lazım. Hocam peki kadınlar için ne diyorsunuz? Kadınlardaki bu saç dökülmeleri için özellikle. Evet, orada dediğim gibi yani özellikle hormonal sebepler ve bir takım eksiklikler araştırıldıktan sonra bizim çoğunlukla kadınlarda gördüğümüz saç dökülmesi sebepleri eğer bir sağlık sorunu yoksa ya dış etkenlere maruziyete bağlı ya da stres.
Bizim ülkemizde tabii kadınların streste olmadığı bir an bile olmadığı için Evet, maalesef. bizim saçımız dökülür yani. Peki hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, program konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş'ti. Kendisine tekrardan verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.